Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla da karşınızdayız. Hoş geldiniz tekrardan. Bu videomuzda step motorlara giriş yapacağız. Bir önceki videomuzda DC motorlar üstünden bir elektrik üretme içeriği çekmiştik. Bugün ise step motorlar üzerinden devam ediyoruz. Step motorlara geçtiğimizde öğrenmemiz gereken yeni bir kavram karşımıza çıkıyor. DC motorlarda bu önümüzde çok fazla engel teşkil etmiyordu. Bu kavramı anlamak için bir önceki örneklere başvuruyoruz. İlk videomuzda zaten bunlara aşinasınız. Burada biz elektrik üretiyorduk arkadaşlar. Bu bir mıknatıstı içindeki merkezinde ve üstündeki sac nüvelerin etrafında bir manyetik alan meydana getiriyordu hareket ettirdiğimiz zaman ve bu değişen manyetik alanda buradaki sargılara etki ediyordu ve tellerin içindeki elektronlar da harekete geçiriyorduk. Bu şekilde de elektrik akımı üretiyorduk. Burada ama bir şey karşımıza çıkmıştı. Elimize bir matkap yardımıyla buradaki etkiyi inceleyelim. Şimdi dönüş yaparken bakın bir turda yanıyor, bir başka turda yanmıyor. Aslında şöyle ifade edebiliriz. Burada oluşan elektriğin aslında biz %50'sini kullanıyoruz. Nasıl yani? Bu elimdeki mıknatısın aslında iki kutbu var biliyorsunuz. Geçen derslerde bunu tespitin nasıl yapıldığını göstermiştik. Burada arkadaşlar manyetik alanı değiştirirken burası mesela N kutbu olsun. Bu alanı tararken şu iki uçta yani şu bakır sargılarımızın çıkış noktalarında bir akım meydana geliyordu. Ama bu akım N kutbu buradan geçerken farklı yönde, S kutbu geçerken farklı yönde oluyordu. Yani aslında şöyle hayal edebiliriz. Yarım turun bir kısmında burası artı, burası eksi oluyordu. Diğer turda da burası eksi, burası artı oluyordu. Elimizdeki diyotun dik olan bir bacağı var, bir de yatay olan bir saç plakası var. Yatay olanı eksi bacağı, dikey olan kısmı da artı bacağı. Ve bu şekilde arkadaşlar bağladığımız zaman elektrik akımı bunun üstüne akıyor. Yani bu led aslında bir diyot gibi davranıyor. Diyotu da geçeceğiz zaten bu videomuzda. Şimdi arkadaşlar eğer ben bunu ters mantıkla bağlarsam yani eksi bacağını artı, artı bacağını eksi verirsem ledim yanar mı? Bunu tekrardan gözlemleyelim. Evet arkadaşlar şimdi elimde gördüğünüz kabloların birisi artı birisi eksi. Şimdi burada LED'imin bacağına bağlıyorum ya da şöyle ifade edeyim. Yeni bir LED alalım elimize. Orada farklı bir devre bağlantısı daha var. Şimdi ben şu an ne yaptım? Artı bacağına doğru bir bağlantı yaptım. Yani LED'in içine bakarsanız dikey olan bacak artı bacağı. Yataydaki büyük plaka eksi bacağı. Bu şekilde bağlarsam LED'im yanacaktır. Gördüğünüz gibi yanıyor. Peki bunu ters bağlarsam ne olur? Hemen döndürelim. Tekrardan teyit etmek için size de gösterelim. Bakın geniş olan bacağı eksi olması gereken bacağı artı kablomu bağladım. Artı olması gereken bacağı da eksi bağladım. Gördüğünüz gibi bir yanma meydana gelmiyor. Peki enerji hala var. Aslında bu kablolarımda enerji olmadığı anlamına gelmiyor. Buradaki örnekte de arkadaşlar aynı. Yani bunun yanmadığı süreçte burada da elektrik üretilmiyor manasına gelmiyor. Aslında LED yüzünden bunu biz fark edemiyoruz. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumdan kurtulmak için aslında bir devre elemana ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz yeni bir eleman. Gördüğünüz gibi buna arkadaşlar diyot diyoruz biz. Diyot akımı tek yönlü geçiren bir devre elemanı. Şimdi bunu daha iyi gözlemleyelim. Şimdi arkadaşlar buradaki çizgili olan kısmı eksi kutbun bağlanacağı kısım. Yani eğer ben buradan eksiyi bağlarsam eksinin geçişine izin veriyor. Ve ben herhangi bir şeyi çalıştırabilirim. Mesela gene örneğimdeki LED'i alayım. Bağlantısını doğru yapayım bu arada. Burada artı bacağı gelmesi gereken yere artıyı bağladım. Eksiyi bağladığım zaman yanıyor. Ama ben bu diyotu ters bağlarsam bakın doğru bağlamama rağmen bir elektrik akışı meydana gelmedi. Bu diyotun özelliğiyle beraber biz aslında ne yapabiliriz? Bu doğrultma işlemini yapabiliriz. Yani değişkenlik gösteren kutupları artık düzenli hale getirebiliriz. Bunun için de şöyle bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Tabii bu bağlantıya girmeden önce şöyle bir ifade bulunabiliriz. Mesela biz iki tane diyotu böyle ters bir şekilde bir ucunu bağlarsak şöyle bağlayalım. Şu an herkes görüyordur umarım. Şöyle bakalım. Evet. Şu an eksi kısmı burada. Artı kısmı burada. Elimde elektrik kaynağım olsun. Yani bunun bir bağlantı ucu olsun. Şimdi artı voltaj meydana geldiği zaman bu eksi kısmından ilerleyemeyecek. Ne yapacak arkadaşlar? Bunu artı kısmından ilerleyip akışına devam edecek. Elimdeki eksi olduğu zaman bu sefer artı kısmından ilerleyemeyecek, eksi kısmına ilerleyecek. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Tabii ki 4 adedi kullandığımız zaman aslında buradaki etkiyi net görebiliyoruz. Şimdi ben bunu bir daha iyi göstermek için bunu bir yardımcı el vasıtasıyla tutturalım. Şöyle olsun. Evet. Şimdi buradaki bağlantı şeklini incelersek
Burada bakın 2 tane çizgili kısmı beraber bağlamışız. 2 tane siyah bölgeyi de beraber bağlamışız. Bunlar ise bir siyah bir çizgili, bir siyah bir çizgili olarak görmektesiniz. Şimdi eğer ben buradan enerji verirsem, yani bu değişken kutuplarımın bir tanesini buraya, bir tanesini buraya bağlarsam ne olacak arkadaşlar? Şimdi bunu inceliyoruz. Ne olacağını görelim. Şimdi arkadaşlar farz edelim ki ilk senaryomuzda burası artı geldi, buraya eksi geldi. Artı ne yapacak arkadaşlar? Buradan gidemeyecek. Buradan devam edecek. Ne oldu arkadaşlar? Buradaki çıkışımız artı oldu değil mi? Eksi buradan geldi. Artı tarafına geçemiyor. Eksi tarafından gitmesi gerekiyor. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? İlk senaryomuzda burası eksi, burası artı oldu. Biz buraya artı bağladık, buraya eksi bağladık. Peki bu bağlantıyı ters yaparsak ne olacak? Mesela biz buraya artı bağladık. Bu sefer de ters senaryo. Buraya da eksi bağladık. Arkadaşlar ne olacak? Buradan eksi. Bakın dikkat edin, tekrar bu yola sapmak zorunda kaldı. Artı tarafına geçemedi. Artı ise bu sefer buraya geçemedi. Yani buraya zaten geçemedi. Artı ise buraya geçiş sağladı. Yani her iki senaryoda da eksi ve artı kutuplarım değişmiyor. Yani ben buradaki kutupları değiştirsem dahi her türlü senaryoda çıkışımı doğru bir şekilde alabiliyorum. Yani biz burada bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürettiğimizin yarısını almıyoruz. Şu an ürettiğimizin tamamını kullanabiliyoruz. Şimdi bu örnekte uygulayacağımız, tabii biz böyle bağlantı da yapabiliriz. Bu bağlantıyı hazır bir şekilde yapılan bir devre elemanımız daha var. Buna biz köprü diyot diyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üstünde bir dalga işareti olan iki kısım aslında bizim alternatif akım girişimiz. Yani biz buradaki değişken voltajımızı, yani kutupları değişen, sürekli değişim gösteren voltajımızı aslında buraya bağlıyoruz. Ucularımızı buraya bağlıyoruz. Çıkış ise sabit bir şekilde artı buradan geliyor, eksi buradan geliyor. Arkadaşlar bu modellerin üstündeki akım miktarları, dayanabilecekleri voltaj miktarları tabii çeşitli. Farklı tiplerde de görebilirsiniz siz bunları. Mesela şöyle bir köprü diyotumuz var. Bakın gene aynı. Farklı boyutlarda. Bunlar farklı akım miktarlarına ve voltaj miktarlarına dayanabiliyorlar. Bakın gene artı eksi ve dalga formunu görebiliyoruz. Aynı şekilde farklı bir diyotumuz da ekranda görüyorsunuz. Evet. Buradaki bağlantı noktalarına arkadaşlar çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu tipten biraz daha farklı olarak göreceğiniz kısımda bu da bir köprü diyot. Bakın gene bağlantı uçlarını bize veriyor. Dalgalı kısım var. Bir de artı kısmı var. Eksi kısmı var. Yani buradaki bacakları ona göre biz bağlıyoruz. Şimdi biz arkadaşlar şöyle bir geçenki elektrik ürettiğimiz sistemi üzerinden bu köprü diyotu kullanmaya çalışalım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu iki uç sürekli değiştiğini biliyoruz. Mıknatısın kutbu değiştikçe bu iki kutup sürekli değişiyor. O yüzden arkadaşlar biz aslında bu iki kutbu bu kısmına böyle şöyle bir lehim yapacağız. Buna bir bağlantı sağlayacağız. Bu bağlantıların çıkışlarını artık sabit alabileceğiz. Yani her turda artık ledimiz yanacak. Şimdi hızlıca ona geçelim. Şu ledimizi, bu diyotumuzu da kullanabiliriz. Şu daha yakın, bacaklarına daha uygun. Şimdi lehimleme kısmına geçelim. Belki ileriki videolarda arkadaşlar lehim yapma kısımlarında, yani lehim yapma ile ilgili detaylı bir içerik çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde ifade edeyim. Bu gördüğünüz arkadaşlar lehim pastası. Bu arada lehim yaparken lehim yapmayı kolaylaştıran bir ürün. Ya bunu koymadan da lehim yapılabilir. Yüzeyin temizse. Ama yüzeyiniz biraz korozyonluysa, yani oksitlenmişse yani biraz daha zorluk çekebilirsiniz. Ama çok kötü seviyedeyse yüzeyinizi hafiften bir kazıyıp temiz yüzeyi alttan meydana çıkarmanız lazım ki lehiminizi temiz bir şekilde yapabilirsiniz. Biz de gene şimdi önce yüzeyimize bir ufak bir lehim verelim. Yüzeyimi ısıtıyorum. Yüzeyimi doğru bir şekilde ısıtmazsam lehim havyamın ucunda kalacak. Yüzeye yapışmayacak. Evet, ısındığı için hemen gördüğünüz gibi parlak bir şekilde yapıştı. Biraz bekliyorum. Şu an temel lehimi verdim. Bu aslında benim lehim yapmamı kolaylaştıracak. Artık lehim o yüzeye tutundu. Üstüne yapacağım bir sonraki bağlantıları daha hızlı kavrayacak. Zaten halihazırda bunun üstünde başka bir dönemde kullanıldığı için üzerinde lehim kalıntılarımız var. Biz bunları da ısıtıp kaynamasını sağlayabiliriz. Isıtıyorum. Lehim hemen zayıf bir şekilde tutturdum. Şimdi diğer kısmı lehimledikten sonra bu zayıf olan yere tekrar lehim basacağım. Ben buraya lehimi biraz daha verdim. Burası şu an sağlam bir şekilde tuttu. Şimdi diğer kısma veriyorum. Şu an iki tarafta sağlam. Şimdi ben çıkışlarımı alabilirim. Artık çıkışlarım net.
tur ne yönde olursa olsun artı kısımda burada artı çıkacak. Eksi kısımdan eksi çıkacak. Çünkü artık köprü diyotum sürekli bir doğrultuyor. Şu an elimdeki bir LED'i doğru bir şekilde eğer devreye bağlarsam artık her turda yanma gözlemleyebilirim. Artı bacağı burada. Eksi bacak da burada. Arkadaşlar bu durumda her değişme pozisyonunda artık LED'imiz yanacak. Buradaki örnekte bir turda yanıyordu. Bakın bu tur yanmadı. Bu tur yandı. Yarım turda bir yanıyor. Şimdi artık bu örneğimizde biz bunu gözlemlemeyi ummuyoruz. Artık her turda elektrik üreteceğini düşünüyoruz. Bakın bu tur yandı. İkinci turda yandı. Artık her tur yanıyor. Yani aslında biz burada ürettiğimiz voltaj ve akım miktarını artık ikiye katladık diyebiliriz. Bir hareket kaynağı olarak el aleti yardım alacağız. Artık her turda yandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bak bir tur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakın hızlı hızlı gidiyor. Şu an iyi incelersiniz. Şimdi hızlıca diğer örneğe bakalım. Farkı daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Birinde yanıyor, birinde yanmıyor. Tekrardan diğerine geçiyorum. Tabi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bunu ifade edeyim. Bunu kullandığımız zaman devrede voltajın bir kısmı bunun üstünden atlarken arkadaşlar ne yazık ki kayboluyor. Yani bunun üstüne atlaması için gereken bir bariyer voltajı var. Bu diyottan diyota değişiyor arkadaşlar ama standart olarak kullandığımız önümüze gelen diyotlarda 0.7 volt hatırladığım kadarıyla. Tabi bunun işte bu daha hızlı diyotlar var. Farklı içindeki kimyasalı farklı olarak üretilen diyotlarımız var. Bunlar ise 0.3 volta kadar düşebiliyor. Yani siz alırken onu tercih edebilirsiniz. Bunların da ismi örnek vermek gerekirse Schottky diyot olması lazım ya da siz bakarsınız, incelersiniz. Farklı birçok diyot piyasada var. Bir de arkadaşlar şuna da önem gösterelim. Farklı diyot boyutları var. Bakın bu da diyot, bu da diyot. Hatta şuradakiler de diyot. Bunu arkadaşlar genelde bunların büyüklüğü taşıyacağı akım ve voltaj değerlerini değiştiriyor. Yani eğer sisteminizde yüksek akımlar üretebilecekseniz buradaki diyotlarınızı seçerken de daha yüksek akımlara dayanabilen diyotları tercih etmenizi öneririm. Örnek vermek gerekirse şu diyotlar yaklaşık büyük ihtimal elimdeki 2 amper, bu 1 amperlik bir diyot olabilir. Bu bazen modellerin sonundaki kısımlar taşıdığı amper miktarına atıfta bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dediğimiz gibi köprü diyot. Bu da arkadaşlar diyot. Bakın direkt üstünde gösteriyor. 50 amper 1200 volta kadar doğrultuyor. Ama dikkat edin bunda 3 adet alternatif girişi var. Yani diğer diyotlarda 2 adet pin girebiliyorduk. Burada ise 3 adet. Bunu şöyle aratabilirsiniz arkadaşlar. 3 fazlı köprü diyot diye aratabilirsiniz. Bu tip ürünler önünüze çıkacaktır. Bakın 3 tane girişi var. 2 tane çıkışı var. Bunun tabii ki fırçası motorlarda bu işimize yarayacak. Fırçası motor bölümünde böyle bir devre elemanını tek seferde kullanıp işimizi görebiliriz. Şimdi arkadaşlar step motorlara gelelim. Bu temel mantığı anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Bu daha sade bir örnek olduğu için bunun üstünden gittik. Step motorlarda bunun biraz daha fazla adeti var. Yani daha fazla sargı sayısı ve kendi içlerinde gruplanmış halde olduğu için ama temel mantığı aynı. Burada biz 2 çıkış görüyoruz. Step motorda ise 4 ve 6 çıkış görüyoruz. Şöyle ifade edelim. Kendi aralarında çiftlenmiş farklı sargılarla karşılaşacağız. Bu sargılardan tabii hepsinden biz enerji üretmek istiyoruz. Enerjinin tamamını kullanmak istediğimiz için doğrultma işlemi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar step motorlarımıza gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı boyutlarda step motorlar var. Şimdi bu step motorları biraz daha yakından inceleyelim. Bir step motorun arkadaşlar içinde bakın burada dış kısmı var. Geçen motorlardaki gibi arkadaşlar. Silisli nüveler var. Burada sacları preslenmiş gene. Kesilmiş. Burada küçük küçük. Bu arkadaşlar manyetik alanındaki değişimden kaynaklı olarak bir istenmeyen bazı girdap akımları meydana geliyor. Bu girdap akımlarını önlemek için aslında bu şekilde yapılıyor. Böyle hani tek bir metal parça olsaydı bunun verimliliği ciddi anlamda düşüyordu. O yüzden genelde motor ve kasalarda arkadaşlar ya da trafolarda bu tip saçları görmeniz doğal. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride birden fazla bölge var. Bu bölgelere sarılmış farklı renkli kablolarımız var. Bunlar arkadaşlar işte dışarıdan çıktı aldığımız aslında step motorun çıkışları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 3 buradan 3 buradan 6 çıkışı var. Bunlar farklı kombinasyonlarda arkadaşlar bu motorun içerisinde bağlantı halinde. Biz bunları tabii ki hepsini bir araya getirerek istersek paralel bağlayıp akımı arttırabiliriz. İstersek seri bağlayıp voltajı arttırabiliriz.
yapıyoruz? Bu isteğimize bağlı. Yani projenizde neye ihtiyaç duyuyorsunuz? O şekilde bağlantılar yapabilirsiniz. Yani bunun çıkışını aslında birden fazla bağlama yöntemiyle çıkış alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun merkezine incelersek bakın bu da aynı şekilde. Bu arada burada metal tozları çok çekildiği için yine böyle küçük parçalar gözüküyor. Yakından inceleyelim arkadaşlar. Bakın gene burada üstüne preslenmiş saclar var. Ama arada arkadaşlar neodymium mıknatısı var arkadaşlar. Yani bu güçlü mıknatıslar bir önceki videolarda görmüş olduğunuz diğer siyah mıknatıslara göre çok daha fazla kuvveti olan mıknatıslar. Bunlar tabi disk halinde step motorlarda kullanılıyor. Yani bir para gibi düşünebilirsiniz, merkezi delik. Bu iki alana da mıknatıslandırma sağlıyor aslında. Bu şekilde daha az bir mıknatıs kullanarak sanki böyle komple gövde mıknatıs gibi davranıyor arkadaşlar. Burada motordan motora değişiklikler gösteriyor. İçindeki mıknatısın tabii kalitesi. Bakın burada dişleri aynı olmayabiliyor. Burada daha ince dişli olanlar var. Adımları daha farklı olanlar var. Motora göre değişiyor dediğimiz gibi arkadaşlar. Mesela şu ikisini incelersek bu adım sayısına göre farklılık gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bizim aslında dönen manyetik alanımız göbekler. Bu step motorların arkadaşlar enerji üretirken şöyle bir avantajı var. Bunlar arkadaşlar aslında bir rulmana sahip. Normal mesela DC motorlarda biz genelde bunu görmüyoruz. Çok büyük boyutlarda olan DC motorlarda görüyoruz. Ama step motorlar biraz daha bu konuda daha avantajlı. Bir başka avantajı ise arkadaşlar hepinizin bildiği gibi manyetik alanın sisteme daha yakın olması lazım. Değil mi? Yani olabildiğince benim manyetik alanı kasama yaklaştırmam lazım. Normal DC motorlarda arkadaşlar bu boşluk biraz daha fazla ama step motorlarda bu boşluğun önemi fazla olduğu için bu boşluğu minimuma indirmeye çalışıyorlar imalat esnasında. O yüzden bu da bize elektrik üretirken çok büyük faydalar sağlıyor. Yani verimi maksimum noktalara getirebiliyor. Şimdi arkadaşlar bir motor üstünde incelemeler yapalım. Sıradan bir motor alalım. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 bağlantıya sahip. 6 adet çıkışı var. Bu çıkışlar arkadaşlar genelde ortadaki 2 tanesi ortak oluyor. Biz bu ortakları arkadaşlar burada multimetre yardımıyla ölçümlerle tespit edebiliyoruz. Ama şimdi ilk örneğimiz biraz daha kolay olsun diye biz 4 çıkışlı olanı tercih edeceğiz. Mesela şu an 4 çıkışımız var. Şuradaki görseldeki bunun gibi arkadaşlar 2 adet var diye düşünebilirsiniz. Yani 2 adet birbirinden farklı üretim sağlıyor. Şimdi ben buna ufaktan bir deneme yapayım. Elimdeki bir ledle gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde bir led bulunuyor. Şimdi arkadaşlar 2 adet pine ben bunları bağlıyorum. Bakın en ufak harekette çok ciddi anlamda diğer motorlara nazaran DC motor serimizi izleyenler bilir. Bu kadar hızlı tepki almıyorduk. Daha iyi görünmesi açısından arkadaşlar ledimi değiştiriyorum. Mavi ledim biraz daha güçlü bir led diğerlerine göre. Çek yakın miktarı da öyle. Bakın direkt görebiliyorsunuz. Daha bir tur döndürmeden çok ciddi bir pırıltı görüyoruz. Ben bunu bir matkapla deneyeyim. Çok yavaş turlarda dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Çok yavaş turda bile neredeyse sabit bir enerji alıyoruz. Ama arkadaşlar aslında çok yavaş döndürürsem şunu anlayacaksınız. Aynı sorun bunda da var aslında. Turun bir kısmına artı bir kısmı eksi geldiği için bir kısmında yanıyor, bir kısmında sönüyor aslında. Ama biz buna köprü diyot eklersek bunu daha stabil bir şekilde çıkışlarını alabiliriz, kullanabiliriz. Bu arada biz içindeki sargılardan bir grubunu kullanıyoruz şu an. Diğer kısmında da aynı şekilde enerji üretiliyor. Ama biz bunu şu anlık kullanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmak için gerekli olan bağlantıları gerçekleştirelim. Şurada şu pin halini sizin için çevirdim. Daha kolay bağlantı yapılması için. 2 adet diyot getirdim gene. Şimdi bu diyotların üstlerine bakarsak arkadaşlar şurada 2 adet dalga işareti görüyoruz arkadaşlar. Artı kısmı üst tarafta kalıyor. Ben bu bacakları ona göre düzgün bir şekilde çekersem bakın bu iki bacak üstteki bacağımız artı alttaki bacağımız eksi. Bu iki tarafa ayırdığım bacaklar ise yani bizim aslında bağlantı yapacağımız bacak. Hatta şöyle yapalım artı eksiyi ayıralım. Diğer kısımları direkt buradan bağlayalım. Şimdi arkadaşlar direkt sokete bağlantısını yaptım. Aynısını da buna yapıyorum arkadaşlar. Bakın gene artı eksilerini ayırdım. Bağlantı yapacağım bacakları buna dahil ediyorum. Evet. Şu an arkadaşlar bağlantıyı incelemek gerekirse gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası şu iki taraf artı kaldı. Bunlar eksi kaldı. Şimdi ben bu ikisini de birbirine bağlarsam şöyle. Şu an aslında ikisinden aldığım yani buradaki köprü diyotun artık buradaki grubu doğrulttu. Buradaki de diğer bağlantı grubumu doğrulttu. Ve bu şekilde arkadaşlar çıkışları da birbirine bağlayıp daha yüksek miktarda elektrik akımı almayı düşünüyorum. Şu an artık yeni üreteceğim voltajla akım da daha güzel bir hale geldi. Şimdi arkadaşlar önce bir ölçüm yapabiliriz isterseniz. Yeni durumda ne kadar bir akım ve voltaj elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar üreteceğimiz voltajı inceliyoruz. Bakalım ne kadar bir üretim sağlıyoruz. Kontrolünü yapalım arkadaşlar. Eksi bacağı şuradaki kablom. Gidiyorum eksi bağlantıma bağlıyorum. Artı çıktığımda burada. Şimdi artık üretilen voltajı ekranda görebileceğim. Bakın elle biraz hareket ettirince arkadaşlar zaten bakın çok güzel ufacık bir hareketle bile güzel voltaj değerlerini görüyorum. Şimdi bunu tabii ki elden ziyade artık bir matkapla daha yüksek turlarını inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şu an bağlantıya devam ediyorum.
6 volt civarı. 17 volt. 28 volt. 42 volt. Şimdi arkadaşlar diğer DC motorlarda da 30 voltları görmüştük ama watt değeri olarak hesap ettiğimizde, yani akım ve voltajla beraber aldığımız zaman voltaj sembolik olarak yüksek gözükse de akım değeri ne yazık ki çok azdı. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bu ledimizin dayandığı bir akım değeri var. Şimdi biz bu ledimizi bu sisteme bağladığımız zaman bu ledi bozabilecek kadar akım sağlıyor mu? Bu önemli. Yani bu neden aslında referans olarak ledi kabul ediyorum? Çünkü diğer DC motorlarda da 30 voltları görebiliyoruz ama yük çekildiği zaman bu yük şu zayıf bir ledi bozacak kadar bile ne yazık ki çıkmıyor. Bunun tabii birçok sebebi var. Dediğimiz gibi bu kadar step motorlardaki gibi verim göz önünde bulundurulmuyor DC motorlarda ve çalışma görev yerleri farklı olduğu için aslında bu böyle. Amacı elektrik üretmek olmadığı için motorlarımızın, o yüzden biraz bu konularda verim kaybediyoruz. Bir de üstüne en önemli kısımlardan biri fırçalı olmaları diğer motorların. Bunlarda fırça yok. Burada fırça olmadığı için bir avantajımız var. Direkt kablolardaki akımı, kaybı en düşük halde çekebiliyoruz. Şimdi bu denemeyi yapalım arkadaşlar. Bağlantılarımızı şöyle göstereyim. Şu an çıkışlar artık bir LED'e bağlama vakti geldi. Burada aslında LED'i yakacağını zaten biliyoruz. Yani LED aydınlatacak etrafı ama akım miktarı olarak da yükselen voltajla beraber akım verebilme kapasitesini de bu şekilde incelemiş olacağız. Burası arkadaşlar artı kutbu. Şeyin üstünden bakarak bunu ifade ediyorum. Siz de yaparken ona dikkat edersiniz. Şu an artı kutbunu artıya bağladım. Eksi kutbunu da eksiye bağladım. Şu an bakın hemen her dönüşte hareket alabiliyorum. Şimdi ben bunu arkadaşlar matkap yardımıyla, şu an bakın devamlı bir yanma var. Yani küçük bir pırıltı var ama şu an devam ediyorum. LED'im kısıldı. Şu an çünkü akım miktarı fazla verdiği için LED'im birazdan sönecek. Evet. Şu an LED'im ne yazık ki yandı arkadaşlar. LED'i kaybettik. Bu aslında ürettiği voltajın içerisindeki akım miktarının da LED'i, hatta şu an elimde aldım, epey bir sıcaklık veriyor. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Neden önemli? Sadece voltaj evet üretilebiliyor ama buradaki önemli olan şeylerden biri de aslında toplam elektrik enerjisi. Bunun için akım da devrede. Sadece voltaj ne yazık ki yetmiyor. Sadece akım da bir yere kadar yetmiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mesela bir sistem çalıştıracaksınız. Sisteminiz 12 voltla çalışıyor. Ama sisteminizde siz yaptığınız sargılar veya kullandığınız yöntemlerle beraber ürettiğiniz voltajınız 3 voltlarda kalıyor. 2,5 voltlarda kalıyor. Ama aslında yüksek miktarda akım verebiliyor 3 voltlarda. Ya bu şekildeki bir sistemi sağlıklı bir şekilde kullanmanız biraz zor. Yani istediğiniz voltaj aralığına getirip ve bununla beraber güzel bir akım almak istiyoruz aslında biz. Buradaki deneylerde bunları gözlemliyoruz. O yüzden arkadaşlar bu iki faktöre de dikkat etmemiz gerekiyor projelerimizde. Şimdi diğer motorları da bu arada inceleyeceğiz ama şöyle bir inceleme yaparsak, mesela bunu biz eğer rüzgar türbününde kullanacaksak, bildiğiniz gibi rüzgar türbünleri çok yüksek devirlerle dönmüyor. Eğer mesela bir su kaynağını yüksek basınçlı bir hale getirip buradan türbünlerimizi yüksek devirlerde döndürebilseydik, farklı devir aralıklarına çıktığımız için yüksek devirlerde yüksek voltaj ve akım üreten motorlar bizim işimizi görecekti. Ama burada bizim günlük hayatımızda karşılaştığımız rüzgar hızları bunları, o devirleri çıkarmaya yetmiyor. Ama step motorlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir el hareketiyle bile yani 5 voltları görebiliyorum. Ve üstüne de akım miktarı olarak diğer DC motorlara göre, yani bir önceki videomuzda incelediğimiz motorlara göre daha yüksek verimlilikte olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de deneyelim aslında. Aynı zamanda akım da ne kadar üretiyor, bunu da inceleyebiliriz. Bu sefer akım ölçümü için de arkadaşlar sisteme bir multimetre daha eklemek durumundayız. Şu an arkadaşlar sisteminden geçen akımı da bu şekilde ölçmüş olacağız. Tabi arkadaşlar buradaki yük miktarı da önemli. Geçen sefer kısa devre yapmıştık. Ama tabii çok sağlıklı bir yöntem değil. Ben burada sadece akım ne kadar verebiliyor sistemler, bunu görmeniz için söylemiştim. Şimdi ise bunu gözlemlemek için arkadaşlar ne yapacağız? Bir rezistans teli kullanacağız. Yani normal şartlarda arkadaşlar bunun çalışma durumunda bunun içindeki direnç miktarı 220 voltta daha fazla akım çekmesini sağlayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi bir önceki videolardan mesafe arttıkça arkadaşlar yolun üstündeki direnç miktarı da artıyordu. Bu şekilde arkadaşlar akım sınırlanıyordu. Eğer biz buradaki mesafeyi kısaltmaya başladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Direncimiz de düştüğü için akım miktarımız artacak. Daha rahat akabilecek akım.
Şimdi wattmetre ile çözeceğiz. Burada hem voltaj hem akım miktarı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar doğrulttuğumuz enerji, akımı ve voltajı biz bunun girişinden veriyoruz. Çıkış da burada arkadaşlar. Ve bu çıkış üstünden geçen voltajı ve akımı burada seyredebileceğiz. Ben bağlantıyı yaptım. Şu an ben burada bu motora devir verdikçe ekranda göreceğiniz enerji miktarlarını daha iyi gözlemliyoruz. Şu an sistemim açıldı. 10 volt üretiyorum. 1,5 watt harcıyorum. Artırıyorum. Bakın 5 watt gibi bir miktar gördüm. Bunun aslında bir iki sebebi var. Aslında cihazımız sadece 5 watt üretiyor değil. Ama buradaki direnç 5 wattlık akımın akmasına izin veriyor. 5 wattlık enerjiye izin veriyor arkadaşlar. Şimdi biz bu yolu dediğimiz gibi kısaltırsak akım miktarının daha fazla akmasına izin vereceğiz. Eğer sistemimiz, motorumuz buna izin verebilirse daha yüksek watt değerleri ve akım değerleri göreceğiz. Şu an aslında yolu kısalttık. Şimdi tekrar ölçüme dönüyoruz. Şimdi tekrar başlatıyorum. Şu an gene 5 watt. Tabii bunu biraz daha daraltacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha kısıtladığımızı düşünelim. Şu an daha kısa bir bölgede. Ama motorumuz bakalım daha fazla akım verme kabiliyetine sahip mi? Ne yazık ki düştü biraz da. Şu an ama bu arada dokunulmuyor. Ciddi anlamda sıcak. Biz bunu tabii daha çok daraltabilirsek ne olur? Şu an araları biraz açıyorum. Belki temas halinde olduğu için. Araları açtıktan sonra daha sağlıklı bir değer göreceğimizi düşünüyorum. Tekrar devam ediyorum. Şu cihazı çalıştıracak için voltaj düşüm meydana geldi. Ne oldu? Direnç miktarı azaldığı için akım miktarı daha fazla çekmeye çalıştı ve motor içerisinde de bir voltaj düşüşü meydana geldi. Ve o voltaj düşüşünden kaynaklı olarak da bunun giriş voltajını geçmesi gerekiyor. Yani bu cihazın çalışması için gereken bir miktar var. Onun üstüne çıkması lazım. Ama çıkamadığı için ne yazık ki ekranda biz bunun değerlerini göremedik. Normalde bir multimetre ile ölçüm yapsaydık burada daha sağlıklı değerler görecektik. Çünkü cihaz da aynı şekilde enerji tükettiği için bir de buna harcanan enerji var. Burada da çok görüntü alamadık. Biraz daha ileri gidelim. Evet, ekranımız geldi. 4 watt civarı arkadaşlar. Yani 4 watt civarı enerji üretiyor. Tabii biz bunu daha büyük motorlarla, daha farklı sistemlerle. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir kısmı da aslında diyotların üstünde kaybediliyor enerjinin. Burada bu diyotların üstünde kaybeden enerjiyle beraber bu kadar akım miktarı alabiliyoruz. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani olağanüstü durumlarda bir telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Pilinizi şarj edebilirsiniz. Belki fenerinizin pillerini şarj edebilirsiniz. Elektrik gerçekten lazım olduğu zamanlarda bu gibi şeylerden elektrik üretebilme tecrübe ve deneyime sahip olmanız arkadaşlar size çok fazla yarar sağlayacağınızı düşünüyoruz. Yani günlük hayatta normalde mesela bir telefonunuz, ortalama bir telefon 5 watt ile 10 watt arasında bir şarj kapasitesine sahip. Yani 5 volt 1 amper vererek yani telefonu şarj edebilecek kabiliyette bir enerji üretebiliyorsunuz. Tabii daha büyük bir motora geçerseniz, stepler için söylüyorum, daha yüksek miktarda enerji üretebilirsiniz. Ve bir sonraki motor tipimiz arkadaşlar fırçasız motorlar olacak. Fırçasız motorlardan ne kadar enerji üretebiliriz? Bu arada aynı yöntemleri de kullanabilirsiniz. Yani ben bir motor için denedim. Burada farklı motorlar da var. Farklı boyutlarda motorları değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoyu aslında tam bitirmeden önce de bir şey de ifade edeyim. Burada devrede normalde bir eleman daha kullanmamız lazım. Ama bu videoda ben bunu aslında göstermedim. Direkt aslında doğrultma kısmına odaklandığımız için. Normalde buraya arkadaşlar kondansatör denen bir eleman daha bağlamamız gerekiyor. Bunu aslında bir sonraki videonun içerisine ekleyerek detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu son hali olmadığı için ben burada bağlantıyı kurmadım. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere.